Bırakın uyusun. Uyandığında dünyayı sarsacak. Doğruluğu bugüne kadar kanıtlanamasa da Napolyon'a atfedilen bu söz aslında bugün geldiğimiz noktayı en iyi anlatan cümlelerden biri. Evet, Çin uyandı ve gerçekten de dünyayı sarsıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenledikleri Zafer Günü etkinlikleri bu uyanışın belki de bugüne kadar gördüğümüz en somut örneklerinden biri oldu. Savaş uçaklarından balistik füzelere, insansız sistemlerden son derece modern askeri gemilere kadar Çin'in neler yapabildiğini gördüğümüz bu organizasyon, Pekin'in tüm dünyaya bir mesajı olarak algılandı. Elbette bu tarihi geçit törenindeki tüm ürünleri anlatmak mümkün değil. Bu nedenle biz sadece Çin'in yeni uçaklarını anlatacağımız bir içeriğe yoğunlaştık. Çin'in yeni nesil savaş uçaklarını, bu platformların Amerikalı muadillerine benzerliğini ve Pekin'in bu alandaki inanılmaz hızlı yükselişini anlattığımız videomuz başlıyor. İkinci Dünya Savaşı için en simge tarihlerden biri de 3 Eylül. Çünkü 1945'in 3 Eylül'ünde Japonya teslim oldu ve 2. Dünya Savaşı sona erdi. İşte Çin de her yıl bu tarihi Zafer Günü olarak kutluyor. Ancak bu yılki kutlamalar Çin için belki de ilk kez Zafer Günü etkinliklerinin ötesine geçti ve adeta bir gövde gösterisine dönüştü. Başkent Pekin'de düzenlenen organizasyonda Çin hem 12.000 askerle adeta herkese hazırız dedi, hem de en modern silah sistemleriyle sadece nicelikte değil, nitelikte de son derece kritik bir noktaya ulaştığını ilan etti. Zafer Günü kutlamaları elbette sadece askeri tarafta kalmadı. Çin bu süreci diplomatik açıdan da bambaşka bir yere taşımayı başardı. Çin Devlet Başkanı Xi, törenin yapıldığı Tiananmen Meydanı'ndaki kırmızı halıda solunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, sağında ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin eşliğinde yürüdü. Dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda devlet lideri ve üst düzey isim de organizasyonda hazır bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, askeri geçit törenine Türkiye adına katılan isimlerdi. Devlet Başkanı Xi'nin Çin'in yükselişini kimse durduramaz vurgulu konuşmasının hemen ardından binlerce asker adeta tek bir beden olmuşçasına hareketlerle tören alanından geçti. Bazıları ilk kez kamuoyuna gösterilen son derece gelişmiş sistemler de Zafer Günü etkinliklerinin unutulmazları arasına girdi. Bu noktada akılda en çok kalanları sıralayacak olsak bile liste hayli kabarık. Yeni hipersonik füzeler, ilk kez görücüye çıkan kıtalar arası balistik füzeler, kara, deniz ve havadan fırlatılabilen nükleer füzelerden oluşan nükleer üçlü bir çırpıda hatırladıklarımız. Uçak gemisi katili olarak duyurulan gemi savar füzeler, gelişmiş insansız hava araçları, yine Çin'de ilk kez gördüğümüz insansız sualtı aracı, yeni nesil muharebe tankları, uzay ve lazer savunma sistemleri vitrinin diğer öncüleri ve bunların yanında elbette yeni nesil savaş uçakları. Başta da bahsettiğimiz üzere biz bu videomuzda objektifimizi tamamen Çin'in yeni nesil uçaklarına çevireceğiz. Önce tören gününe dönelim ve herkesin meraklı bakışları arasında gökyüzünde neler olduğunu hatırlayalım. Dev nakliye uçakları, havadan erken uyarı ve kontrol uçakları, bombardıman uçakları ve avcı uçakları. Çin'in kendi mühendislik teknolojileriyle ürettiği bu yeni nesil savaş uçakları elbette çok zorlu bir yolculuğun göğe yansıyan meyveleriydi. Ama tüm o uçaklar basit bir gösteri uçuşu yapmıyor. Çin bu vesileyle Amerika'ya senin süper güç tahtını zorluyorum diyordu. Çinli avcı uçakların arasında şüphesiz dikkati ilk çekenler 5. nesil olanlardı. Resmi geçitte J-20 olarak bildiğimiz Çin yapımı uçakların 3 farklı üyesi boy gösterdi. Ayrıca J-35 ailesinin de 2 üyesi Çin semalarından dünyayı selamladı. Aslında J-20 pek de yabancı olmadığımız bir uçak. Burada dikkat çeken husus bu aileye 2 yeni üyenin eklenmiş olması. Bunlar J-20A ve J-20S. Bu uçakların yolculuğunu anlayabilmek için 1990'lara dönmek gerek. Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere batılı istihbarat kuruluşları o yıllarda ellerindeki bilgileri birleştirdiğinde ortaya tek bir fotoğraf çıkıyordu. Çin yeni bir uçak geliştirebilmek için tüm imkanlarını zorluyordu. Ancak gizliliği kalkan kimi belgelerde bu süreçle ilgili ilginç bazı notlar da vardı. Evet, Çin'in yeni bir savaş uçağı için kolları sıvadığı bilgisine dair önemli detaylar titizlikle toplanıyordu. Ancak kimi zaman bilgi notlarına önemli şerhler düşülüyordu. Bu şerhlerin temel sebebi de Çin'in o dönemde sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerin yeni bir savaş uçağı yapabilmek için yeterli olmayacağı inancıydı. Daha net bir ifadeyle Batı ülkeleri Çin'in amacını biliyor ancak hedefine ulaşabileceğine pek ihtimal vermiyordu. Aslında istihbarat raporlarına olumsuz not düşenlerin yol haritası 3 aşağı 5 yukarı aynıydı.
Çin'in o yıllardaki fotoğrafı gerçekten de pek parlak durmuyordu. Her şeyden önce Çin havacılık konusunda onlarca yıl boyunca Sovyetlerin ağzının içine bakmıştı. Sovyetler dağılıp Rusya Federasyonu sahneye çıktığında da pek bir şey değişmemişti. Uçar unsurları için Pekin'in Moskova'ya bağımlılığı hayli üst seviyedeydi. Çin jet motoru yapamıyor, kritik alt ve üst sistemlerin imalatını başaramıyordu. Bunların da ötesinde Çin henüz radar görünürlüğü düşük bir uçak bile tasarlamamıştı. Batılı istihbarat uzmanları bizce boşa çabalıyorlar derken bu gerçeklerden hareket etmişlerdi. Çin'in JXX ismini verdiği yeni nesil savaş uçağı projesine Batılı herkesin şüpheyle yaklaşmasının altında bu nedenler yatıyordu. Kaldı ki o zamana kadar dünyada sadece Amerika Birleşik Devletleri 5. nesil savaş uçağı tasarlayabilmiş ve bunu gökyüzüyle buluşturabilmişti. F-22 motorundan dış yüzey kaplamasına, tasarımından tüm üst sistemlerine kadar radarda daha az görülecek şekilde tasarlanmıştı. O yıllar Amerika ve Sovyetler Birliği olarak ikiye bölündüğü döneminde sonuydu. Terazinin bir tarafındaki Amerika her açıdan arayı giderek açarken Sovyetler Birliği ise siyasi, ekonomik ve sosyal açıdan yaşadığı buhranların ardından çökmüştü. Rusya ise kalan bakiyeyi sırtlayıp götürebilecek durumda değildi. Çünkü ülkedeki kurumlar da çöküş döneminde ciddi yaralar almış ve neredeyse her yerde ciddi skandallar patlak vermeye başlamıştı. Yine de yarıştan geri kalmamak adına Rusya tarafı da yeni nesil uçak geliştirmek için bir yola girebilmenin planlarını yapıyordu. Ülkenin önde gelen iki tasarım bürosu MiG ve Sukhoi yeni nesil uçak geliştirmek adına kolları sıvadı. Mikoyan Tasarım Bürosu MiG 1.44 ismini verdiği uçağı geliştirmeye çalışıyordu. Sukhoi Tasarım Bürosu ise Su-47 üzerinde çalışıyordu. İki tasarım bürosu da uçaklarını tasarladı ve uçurdu. Ancak az önce de bahsettiğimiz sebepler nedeniyle Rusya'nın elinde yeterli sermaye yoktu. Günün sonunda iki proje de iptal edildi. Rusya'nın durumunu gören Çin ise yeni nesil avcı uçağını geliştirmek için hem Chengdu hem de Shenyang şirketleriyle anlaştı. Karar 2008'de verildi. Chengdu'nun önerdiği uçak ipi göğüsledi. Çin Hava Kuvvetleri ismini Proje 718 olarak değiştirdiği çalışma için kısa sürede hızla yol aldı. Diğer tarafta Shenyang da her ne kadar birinci seçilemese de elindeki projeyi rafa kaldırmayacağını ve bir şekilde geliştirmeye devam edeceğini duyurdu. Çok geçmeden ihalede ilk sırada seçilen Chengdu'nun Proje 718 için sunduğu teknik çizimler ortaya çıkmaya başladı. Herkesin ağzında bu yeni platformun Rus MiG 1.44 uçaklarına benzerliği vardı. Kimileri bunu teknoloji transferine yordu, kimileri daha da ileri gidip teknoloji casusluğu iddiasında bulundu. Aslında Chengdu geçmişte Rus Mikoyan firmasıyla çalışmış ve MiG-21 uçağının bir benzerini J-7 adı altında üretmişti. Proje takvimine göre ilk prototip 2010-2011 yılları arasında tamamlanacaktı. İlk uçuşunda yine bu tarihlerde yapılması hedeflendi. Çin Hava Kuvvetleri çok sık olmasa da kamuoyuna açıklamalar yapıyordu. Onların da kafasında bu uçağı 2019'da hizmete almak vardı. Aslına bakarsanız o dönemlerde kimse böyle bir uçağın bu denli kısa sürede hizmete girebileceğine inanmadı. Pekin hedefini tutturdu. Prototip 2011 yılında gökyüzüyle buluştu. Tasarım da değişmişti. Önden bakıldığında net bir şekilde Amerikalı F-35 benzeri bir uçak ortaya çıkmıştı. Bu benzerlik o dönem medyaya yansıyan haberleri yeniden akıllara getirdi. J-20 tanıtılmadan birkaç sene önce F-35 projesiyle ilgili çok gizli dosyalar siber saldırı sonucu ele geçirilmişti. Aslında J-20'yi görenler için her şey çok netti. Çinliler bir şekilde Amerika'daki F-35 dosyalarını hacklemiş ve oradan yola çıkarak çok benzer bir uçak yapmayı başarabilmişti. Süreci yakından takip eden üst düzey savunma sanayi analistleri de benzer bir düşüncedeydi. Bu kadar kısa sürede bu yeni nesil bir uçağı tasarlamak ve uçurmak ancak teknoloji casusluğuyla mümkün olabilirdi. Casusluk iddiaları ne kadar doğruydu bilinmez ama J-20 henüz mükemmel olmaktan uzaktı. İlk uçuşun ardından defalarca değişiklik yapıldı. 2014'te Çinliler 3. prototipi seri üretime sokmaya karar verdi. Bir sene sonra J-20'nin havacılıkta düşük sayıda üretim denilen modeli ortaya çıktı. J-20'nin önündeki en büyük engel sahip olduğu Rus motorlardı. Çinliler yeni uçaklarında Ruslara ait Su-27 ve Su-30 savaş uçaklarında kullanılan AL-31 turbofan motor kullanıyor. Rus motorları batılı muadillerine göre daha düşük ömürlüydü. AL-31 motorlarıyla donatılmış J-20 bu haliyle süper cruise değildi. Yani art yakıcı olmadan ses hızının üzerinde uçma kabiliyetinden yoksundu. Ayrıca motor düşük görünürlükte tasarlanmamıştı. Düşük imalatlı üretim modeli 2018 yılında hayata geçmişti ancak J-20 için her şey yeni başlıyordu. Çin bir yandan da yeni model için kolları sıvadı. Elbette ilk hedef motor sorununun aşılmasıydı.
Bu engeli yerli üretim WS-10 motorlarını hizmete alarak kısmen geçtiler. WS-10 motorunun çıkışları pek çok modern 5. nesil savaş uçağında olduğu gibi testere ağzı şeklinde tasarlanmıştı. WS-10 motoru AL-31F motorundan daha güçlüydü. Rus motorlarına göre nispeten daha güvenilirdi. Bu noktada Çin'in uzun yıllardır motor meselesinde çalıştığını hatırlatalım. WS-10'un ardından WS-15 için yola koyuldular. WS-15'in daha verimli ve çok daha güçlü olması bekleniyor. Çin'in bu yeni motordan farklı beklentileri de var. Art yakıcı olmadan da ses hızının üzerine çıkabilen bu motorun sahip olduğu yüksek güçle uçak için çok daha fazla enerji sağlayacağı konuşuluyor. Elbette daha fazla enerji çok daha gelişmiş silah ve sensör sistemlerinin kullanılmasının önünü açıyor. Bilindiği üzere yeni nesil uçaklarda motorlar sadece uçağı hareket ettirmek için kullanılmıyor. Yeni nesil motorlar uçağın içerisindeki elektronikler için güç kaynağı vazifesi görüyor. Bunun yanı sıra ısınan elektronik sistemleri soğutmak için gereken enerji yine jet motorlarında sağlanılıyor. Çinliler WS-15 motorları için düşük sayılarda üretim aşamasına geçti. J-20 uçaklara entegrasyonda başladı. Uçuşların ardından yapılacak geri bildirimlere göre motorlarda da güncellemeler yapılacak. J-20 üzerinde yapılan değişiklikler sadece motordan ibaret değil. J-20 ve J-20A uçağı yan yana konulduğunda tasarımdaki farklar da göze hemen çarpıyor. İlk detaylardan biri kanopinin arkaya doğru uzatılmış olması. Elbette bu sadece şeklen yapılmış bir değişiklik değil. Uçağın hem aerodinamiğini hem de radarda görünürlüğünü ciddi şekilde etkileyen bir değişimden bahsediyoruz. Hepsi bununla da sınırlı değil. Bu sayede daha fazla elektronik sistem içinde yer açılmış oluyor. J-20A savaş uçağının sahip olduğu yeniliklerden bir diğeri yeniden tasarlanan hava alıkları. Bu değişim sadece motorun performansını artırmakla kalmıyor. Aynı zamanda J-20 savaş uçağının ön radar kesit alanını küçültüyor. Bu da daha düşük görünürlük anlamına geliyor. Şimdi gelelim 3. büyük değişikliğe. J-20A savaş uçağının radom olarak bilinen burun konisi biraz daha küçültülmüş. Uçağın F-35'e en çok benzeyen yerlerinden birisi bu kısım zaten. Radomun küçültülmesi radarda görünürlüğü azaltıcı bir hamle. Bu adımın klasik uçak tasarımlarında bir dezavantajı da vardı. Radom küçüldükçe içindeki radarın gücü de düşüyordu. Ancak modern yarı iletkenler sayesinde daha küçük hacme daha güçlü ve elektrik tüketimi daha az olan radarlar yerleştirmek mümkün hale geldi. J-20 ile J-20A arasındaki temel farklar böyle. Zafer gününde gördüğümüz bir diğer uçak J-20'nin S modeliydi. Bu platform için J-20A'nın 2 koltuklu modeli desek yanlış olmaz. Çift kişilik uçaklar tarih boyunca ya pilot eğitimi için kullanıldı ya da arka koltukta bir görev uzmanı oturdu. 5. nesil uçaklarla birlikte çift kişilik avcı jetlerle eğitim geleneği sona erdi. Bu nedenle 5. nesil uçakların büyük çoğunluğunda ikinci bir koltuk yok. Çinli mühendislerce geliştirilen J-20 ise dünyanın ilk çift koltuklu 5. nesil savaş uçağı. Çin'in bu uçakları sadece pilot yetiştirmek için kullanmayacağı neredeyse kesin. Bu noktada ilk akla gelen iddia, arkada uçan kişinin insansız hava araçlarını yönetecek bir operatör olması. Dünya havacılık gündeminin en çok tartışılan konularından birisi, kısa ismi MUMTE, yani insanlı ve insansız platformları birlikte çalıştırabilmek. Bazı uzmanlarsa arkadaki uçucunun hava savaşını kontrol ve komuta edeceğini iddia ediyor. Bu sayede J-20 ise adeta bir komuta kontrol uçağına dönüşüyor. Çin'in gökyüzündeki asıl kozu J-20 olsa da sahnenin yıldızı bir başkası olacak gibi duruyor. Çin'in havacılıktaki yeni starı J-35'ten bahsediyoruz. GZT olarak bu uçakla ilgili çok ayrıntılı bir video hazırlamıştık. Dileyenler o içeriğimize de göz atabilir. Videonun başında size Çinli 2 firmanın teklif verdiğini ve birinin seçilip diğerinin elendiğini anlatmıştık. Ama elenen firmanın da projeyi rafa kaldırmayacağız, üzerine çalışmaya devam edeceğiz dediğinden bahsetmiştik. Bahsettiğimiz firma olan Shenyang, JXX projesinden elenmişti ama yine de 5. nesil savaş uçağı geliştirmekten vazgeçmedi. FC-31 ismini verdiği projeyi kendi imkanlarıyla geliştirmeye başladı. Shenyang'ın başlangıçtaki motivasyonu tamamen ihracat odaklıydı. Ancak fırsat yine içeriden, Çin Hava Kuvvetleri'nden geldi. Çinli karar vericiler J-20'yi tamamlayacak 5. nesil bir savaş uçağı arayışındaydı. Çin Deniz Kuvvetleri ise uçak gemisine iniş kalkış yapabilecek yeni bir platform istiyordu. Çinli Shenyang bu iki talep içinde biçilmiş kaftandı. Hem ellerinde hazır çizimler vardı hem de daha önce donanma için uçak üretmiş firmalardan biriydi. Çinliler süreci çok uzatmadı. FC-31 isimli proje çok geçmeden resmi olarak onaylandı ve J-35 olarak adlandırıldı. J-35'in hikayesi sancılı başladı. Tıpkı J-20 gibi J-35 de motor sorunlarıyla boğuşuyordu.
İlk uçuş ancak RD-93 motorlarıyla yapılabildi ki bu motorlar MiG-29 savaş uçaklarında kullanılıyordu. RD-93'ün duman atma problemi vardı ve bu yüzden MiG-29 havacılık tarihinde kara tren muamelesi görüyordu. Çin'in hedefinde ise kendi imkanlarıyla geliştirdiği WS-19 turbofan motorunu bu yeni uçaklara entegre etmek vardı. Ancak ilk uçuşlara yetişebilmeleri imkansızdı. Batılı haber ajanslarına göre Çin, WS-19 motorunda sona yaklaşmış durumda. Geçmiş projelerde olduğu gibi önce düşük sayıda imalat fazını tamamlayacaklar ki halihazırda bu süreç başlamış durumda. Banttan inen ilk WS-19'lar J-35 savaş uçaklarına entegre edilmeye başlandı. J-35'lerde de iki ayrı modelden bahsetmek mümkün. J-35 ve J-35A. Aslında J-35'ler Çin donanması için üretildi. J-35A modeli ise hava kuvvetlerinin emrine verilecek. Donanma modelinin katlanabilen kanatlara ve yakalama kancasına sahip olması bekleniyor. Çin donanmasının J-35'in gövde içerisinde top taşımasını istediği de kamuoyuna yansıyan bilgiler arasında. J-35 ve J-35A savaş uçakları düşük miktarlı üretim aşamasına gelmiş durumda. Tabi burada işin içine farklı bir süreç giriyor. Ancak savaş uçağı meselesine uzak olanlar dahi Çin ve üretim kelimeleri yan yana geldiğinde neler olabileceğini az çok tahmin edebiliyor. Açık kaynak verilerine göre Çin şimdiye kadar 300'den fazla J-20 savaş uçağı üretti. Bu sayının yıl sonuna kadar 400'e ulaşması bekleniyor. J-35 cephesinde de durum farklı değil. Orada da dünyanın diğer ülkelerini kat be kat geçecek bir kabiliyet gösterimi var. Bu yılın sonuna kadar J-35 artı 35A sayısının 100'e ulaşması bekleniyor. Ki bu gerçekten de çok ama çok büyük bir kabiliyet demek. Görüldüğü üzere Çin sadece teknoloji anlamında değil, üretim tarafında da rakiplerini ezip geçmeye çalışıyor. Hazır söz üretimden açılmışken başka bir alandan da tek cümlelik bir örnek verelim. Ki Çin'in her alanda nasıl bir üretim devine ulaştığını daha iyi anlayalım. Çin'in gemi inşa kapasitesi Amerika'nın toplam kapasitesinin yaklaşık 200 katı. İşte tam da bu noktada farklı bir soru bizi bekliyor. Bu denli hızlı üretim kapasitesine sahip olan Çin günün sonunda Amerika'yı tahtından edebilecek mi? Yoksa üretmek işin kolay kısmı da asıl zor olan bunları dünyanın dört bir yanında son derece etkin kullanabilmek mi? Siz ne düşünüyorsunuz? Bir süre sonra ister istemez sayısal çoğunluk Çin'i dünyanın askeri anlamda da bir numarası yapabilir mi? Yoksa Pekin'in halen biraz daha zamana mı ihtiyacı var? İster bu konuda, ister muhtemel bir Amerika-Çin savaşını kimin kazanacağı hususunda fikirlerinizi bize yazın. Yorumlarda hep birlikte tartışalım. Bu videomuzun da sonuna geldik. Yeni bir içerikte buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın. Bırakın uyusun. Uyandığında dünyayı sarsacak. Doğruluğu bugüne kadar kanıtlanamasa da Napolyon'a atfedilen bu söz aslında bugün geldiğimiz noktayı en iyi anlatan cümlelerden biri. Evet, Çin uyandı ve gerçekten de dünyayı sarsıyor. Geçtiğimiz günlerde düzenledikleri Zafer Günü etkinlikleri bu uyanışın belki de bugüne kadar gördüğümüz